merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz püsküllü, şık, kullanışlı çanta yapılışını paylaşacağım. Kağıt iplikle yaptım. Sert bir ip kullanmanız gerekiyor ki bu şekilde yapısının tok ve sert durması gerekiyor. Sadece püskül kısımlarında eğer birazcık ipiniz az gibi geliyor hissederseniz farklı kalın bir ip kullanabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Pamuklu makrome ile denedim. Çok yumuşak kaldığı için çok hoşuma gitmedi. Aslında püskül kısmı güzel duracak ama elinizde var ise değerlendirebilirsiniz. 3,5 numara tığ kullandım. İpinize uygun tığ numarasıyla örgünüzün başlangıcını yapabilirsiniz. Şimdi bunun şablonunu çıkarmanız gerekiyor öncelikle. Mantığını anladıktan sonra kolaylıkla yapabileceğimiz bir çanta. Buradan başlıyoruz. Daha sonrasında birazcık arttırmalar yapıyoruz ve istediğimiz boyuta geldikten sonra küçük parçaya devam ederek tamamlıyoruz. En son püskülleri yaptım. Püskülsüz halinde fotoğrafını paylaşacağım. Instagram'da takip ediyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için kağıt iplik tercih ettim. Dilerseniz rafya iplik de kullanabilirsiniz ya da farklı bir ip kullanabilirsiniz. Ama yumuşak yapıda bir ip tercih etmemelisiniz. Ben öncelikle pamuk makrome ile başladım. Ama yapısı birazcık yumuşak yapıda olduğu için modeli net göstermeyeceğini düşündüm. Daha tok bir yapıda olsun istiyorsanız sert bir iplik tercih etmelisiniz. Dediğim gibi ben kağıt iplik kullandım. Siyah renk tercih ettim ve parçalarımı tamamladım geldim. Yine başlangıçta ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Farklı bir ip kullanarak daha net görebilmeniz için. İpime uygun 3,5 numara tığ tercih ettim. Siz de kendi ipinize uygun tığ numarasıyla başlangıcınızı yapabilirsiniz. Parçalarımız bu şekilde tamamlanmış hali, iki parça halinde yapıyoruz. Şu anda ütülenmiş hali. Beraber yapılışına geçeceğiz. Bakın şu şekilde yan döndürdüğümde buradan toplamda 54 zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. 54 zincir çektiğimizde 3 tane zincir çekiyorum ve 54. zincirime batarak başlangıç yaptığım için sıra sonu toplamda 55 tane ikili trabzana ulaşmış oluyorum. Modelimiz bir sıra boyunca ikili trabzan, bir sıra boyunca sık iğneden oluşuyor. Bu şekilde 4 sıra boyunca gittikten sonra bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde 4 sıra gidiyoruz. 4 sıra gittikten sonra 4. sıramda sık iğnenin sonunda, sıra sonunda çift batarak arttırmamı yapıyorum. Bakın buradaki taban kısmında bu şekilde dümdüz bir görüntü elde edebilmemiz için belirli bir miktarda arttırma yapmamız gerekiyor. Toplamda her sık iğnede, bakın sıradaki sık iğnelerde arttırma yapacağız ve toplamda 5 kez arttırma yapıyorum. Her sık iğne sonunda. Daha sonrasında istediğim genişliğe ulaşmış oluyorum. Bakın burada istediğim genişliğe ulaşmış oluyorum. İstediğimiz genişliğe ulaştıktan sonra, yani 5. arttırmamdan sonra ikili trabzanı yapıp geliyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Yine sık iğnemde, yani son 5. arttırmamdan sonra ikili trabzanı yapıp geldik. Üzerine bir sıra boyunca sık iğne yaptık. Sık iğnenin sonunda bir tane eksiltme yapıyorum. Çünkü benim bu şekilde bu düz tabanı elde ettikten sonra yukarıya doğru yamulmaya ihtiyacım var. Bir kez eksiltme yapıyorum. Burada 5 tane arttırma yaptım diye 5 tane eksiltme yapmayacağım. Sadece ilk sıramdaki sık iğne sonunda yine eksiltmemi yapıyorum. Ve toplamda bakın bu şekilde burada 24 sıra boyunca örmüş oluyorum. Sonda yine sık iğne ile tamamlıyorum. 24. sıram sık iğne ile bitmiş oluyor. Burada 25 tane sık iğne bırakıyorum. Benim için yeterli açıklık oldu. Devamında ise 35 tane sık iğnem var benim sıra sonuna kadar. 25 tane sık iğne atlıyorum. 35 tane sık iğnemi örerek üzerine, yani buradaki 35 sık iğnemin üzerine 35 tane ikili trabzan yaparak yarım parçamızın başlangıcını yapmış oluyoruz. Bakın burada yeni bir başlangıç yapıyoruz. Tekrar söylüyorum, bu nokta önemli çünkü 25 tane sık iğne bırakıyorum ve burada 35 tane ikili trabzan yaparak yarım parçamın başlangıcını yapmış oluyorum. Daha sonra üzerine yine 4 sıra boyunca örüyoruz ve 4. sıramızdaki sık iğnenin sonunda bir tane eksiltme yapıyorum. Toplamda 2 tane eksiltme yapmış oluyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki parçam içinde toplamda
15 sıra boyunca örerek tamamlıyorum. Bunu da şu şekilde katladığımda buradaki parçamız da eşit olması gerekiyor. Şimdi bende 15 sıra boyunca yeterli oldu ama siz de baktınız ki 13 sıra ya da 12 sırada hani yeterli geliyorsa ya da daha fazla o şekilde örmeniz gerekiyor. Yani ben 15 sıra dedim diye 15 sıra olup da eşit olmayacaksa yapmayın lütfen. Dediğim gibi burada önemli olan şu şekilde katladığımızda eşit bir görüntü elde edebilmemiz. Sayılarım bu şekilde. Şimdi ben sizlerle ölçülerimi de paylaşmak istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümüzde başlangıçta 55 tane ikili trabzan yaptığımı söylemiştim. 33 santim uzunluğunda başlangıcımı yapıyorum. Daha sonrasında burada taban için olan düz kısım, bakın şöyle ölçtüğümde başlangıçtan 13 santim yapmış oluyoruz. Son arttırma yapmış olduğum noktaya kadar 13 santim tabanımızı çalışmış oluyoruz. Daha sonrasında zaten eksiltme yapıyordum. Bir tane söylemiştim. Şimdi buradaki şu genişliğimi söylemek istiyorum sizlere. Burada toplamda kaç sıra gidiyorduk? 24 sıra boyunca gitmiştik ve 24 santim ölçüsüne gelmiş oluyoruz. Şuradaki açıklığım için 25 sık iğne bırakmıştım. Bakın o kısım 15 santim. Devamında ise 35 tane ikili trabzanım vardı. Burayı ölçtüğümde de 22 santim ölçüsünde. Şu şekilde de size bakın tabandan üst kısma kadar da ölçtüğümde 39 santim ölçüsünde parçalarımızı tamamlıyoruz. Parçalarımızı tamamladıktan sonra güzel bir ütüleme yapıyoruz. Nasıl bir görüntü istiyorsanız, hani buradaki açıklığınız işte esneterek, alttaki taban kısmını düzelterek güzel bir ütüleme yapmanız gerekiyor. Ben de hani ördüğüm gibi bırakmıyorum. Ütüye ısıyı verdikten sonra bu kağıt ipliğe istediğiniz şekil vermeniz daha kolay oluyor. Isıyı verdikten sonra, buharı verdikten sonra korkmayın, herhangi bir şey olmayacaktır. Elinizde esneterek birkaç kez ütüleme yaparsanız daha düzgün bir görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi beraber küçük bir başlangıç yapalım. Az önce de söylediğim gibi parçamı kenara alıyorum, şu şekilde döndürüp. Ben 54 zincir çekerek başlangıç yapmayacağım. Sizlere ayrıntılı bir şekilde bahsedebilmek için küçük bir başlangıç yapıyor olacağım. Ve başlangıç için pamuk makrome ipini tercih ettim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürüyorum. Bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Şimdi her zaman videomun başlangıcında söylüyorum. Buradaki zincir sayınız, örneğin şu an 10 tane zincir çektik. 10. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirin bizim bir tane ikili trabzan olarak kabul ediyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada 10. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincirle beraber sıra sonunda 11 tane ikili trabzana ulaşıyor olacağım. 55 tane ikili trabzan için 54 tane zincir çekiyoruz. Tekrardan söylüyorum ve şimdi her zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonundaki son zincirin içerisinden de tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bahsettiğim gibi 11 tane ikili trabzana ulaşmış oldum sıra sonunda. Şimdi örgümün diğer kısmına dönüyorum. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki bu ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Son ikili trabzan tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaparak yine sıra sonunda 11 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün ön kısmına dönüyorum. İkili trabzan için 1, 2,
3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci boşluğa değil bir sonraki boşluktan yani sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde her boşluğa bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda 2 zincir çekerek yapmış olduğum ikinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Şimdi bu bizim 3. sıramız olmuş oldu. Başlangıçta ikili trabzan yaptık. Birinci sıramız. 2, 3. sıramızı tamamlamış olduk. Ne yapıyorduk? 4. sıramızda düz bir taban için hep bu alt kısma geldiğimizde sıra sonunda çift batarak arttırma yapacaktık 5 kez. Şimdi o noktadayız. Nasıl yapıyorum? Örgümün arka kısmına döndüm. 1, 2 tane zincir çekiyorum sık iğne için. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir tane sık iğne. Bu şekilde her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Çünkü başlangıçta değil, bakın başlangıç noktam benim burası oluyor. Sıra sonunda yani taban kısmında arttırma yapmam gerekiyor. Düz bir taban elde edebilmek için. Şimdi son ikili trabzanın tepesine geldim. Burada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne ve tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğnemi yapıp arttırmamı yapmış oldum. Örgümün diğer kısmına döndüm. Bakın hemen bu küçücük zincirimizde bile belli ediyor kendini. Taban kısmı bu şekilde düzelmeye başlayacak. Üst kısmı ise yine aynı şekilde V şeklinde devam ediyor olacak. Sadece sık iğnelerde arttırma yapacağız. İkili trabzanlarda herhangi bir arttırma yapmadan sadece örerek devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda zincirin içerisinden tığımı geçirip ikili trabzanımı yaparak tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümün arka kısmına döndüm. Sık iğne yapacağım için 2 tane zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar burada her iki trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Son iki trabzan tepesine bir tane sık iğne yaptım. Yine sıra sondaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne, aynı zincire dönüp bir tane daha sık iğne yaparak 2 tane sık iğnemi yaptım ve arttırmamı yapmış oldum. Bakın örgümün ön kısmı bu şekilde. Şimdi biz burada ikinci arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi ikili trabzan için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Şimdi başlangıçta bahsetmiştim. Kaçıranlar için tekrar söylemek istiyorum. İkinci arttırmamı yaptım. Her sık iğnede sıra sonunda arttırma yapıyorum. 3 tane daha yaparak toplamda 5 tane arttırma yapmış olacağız. Buradaki taban genişliğine ulaşabilmek için. Şimdi ben sıra sonuna kadar devam edeyim. Bu kısmı anlaşılır bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Bir tane de beraber eksiltme yapalım. Hani 5 tane arttırmadan sonra gelen ilk sıramızda sık iğnede bir tane eksiltme yapacağımızı söylemiştim. Bu da kaçıncı sırada oluyor? Sizlere hatta onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıramda eksiltme yapıyor olacağım. Şimdi burada ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sonda zincirin içerisinden tığımı geçirip ikili trabzanımı yaptım. Ve örgümün diğer kısmına dönüyorum. 2 zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Şimdi 14 sıra boyunca gittiğimizi varsayalım. Ve sıra sonunda eksiltme yapacağız. Her ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Hemen şimdi sıra sonuna geleceğim.
Bakın bu şekilde sıra sonuna geldiğimizde sonda bir tane ikili trabzanın tepesi ve sıra sonunda 3 zincir çekerek dönüş yaptığım nokta kalıyor. 14. sıramızın sonundayız. Burada ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi de bıraktım. Daha sonra yandaki 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bırakıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Buradaki sık iğnemle beraber şöyle ipimi tığımın ucuna takıp hepsini beraber çekerek bir tane eksiltme yapıyorum. Ve bakın bu şekilde taban yaptık. Hemen üste doğru dönüşümüz başlamış oluyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Burada birinci eksiltmemizi yaptıktan sonra bir tane daha yapacağız, zaten söylemiştim size. Onun dışında 14. sıramızda eksiltmemizi yaptık. Toplamda 24 sıra boyunca örmemiz gerekiyor. Bu ilk parçamızı, hani ilk gövde kısmını diyeyim, tamamlayabilmek için 24 sıra boyunca tamamlıyoruz. Daha sonrasında şuradaki eksiltme kısmını göstereceğim. Şimdi ben sıra sonuna kadar gideyim. 24. sıramızda sık iğne olacağı için bu sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ve sık iğneler yaparak sıramı tamamlayacağım. Daha sonrasında beraber dediğim gibi ikinci parçamızın başlangıcını yapıyor olacağız. Sıra sonundaki zincirimin tepesine de bir tane sık iğnemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Örgümün diğer kısmına döndüm. Şimdi burada alt kısımda olduğumuz için bakın 24 sıra boyunca gittik geldik tamamladık. Şu an 24. sıramın sonundayım. Burada alt kısımda olduğumuz için bizim şurada kaç tane ikili trabzan gitmemiz gerekiyordu? Bakın hiç ip kopartmadan bu alttan devam ediyor olacağım. Yani 25. sıramın başlangıcını yapıyor olacağım. Bizim burada toplamda burada yeterli boşluğa ulaşabilmek için 35 tane ikili trabzan var. Burada sayınız farklı olabilir. Benim burada söylediğim gibi 25 tane sık iğnem, burada da 35 tane ikili trabzanım var. Şimdi burada belli bir miktarda ikili trabzan yapacağız ve şu üst kısımda boşluğumuzu direkt bırakarak küçük parçanın başlangıcını yapıyor olacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip ikili trabzanımı yapıyorum. Dediğim gibi 35 tane ikili trabzana ulaşana kadar devam ediyoruz. 35 tane ikili trabzana ulaştıktan sonra, yani burada yeterli boşluğa ulaştıktan sonra şuradan bahsediyorum. Geriye dönüşümüzü yapıyor olacağız ve devamında yine modelimiz aslında aynı şekilde gidiyor olacak. Ben sadece burada size mantığını aktarabilmek için bu şekilde bir başlangıç yaptım. Diğer türlü zaten bilmediğimiz bir teknik değil. Sadece parçanın yapısını kavrayabilmemiz gerekiyor. Şimdi 35 ikili trabzana ulaştıktan sonra örgümün arkasını dönüyorum. Burada direkt 25 tane sık iğnemi bıraktım. 2 zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Ve bu şekilde sık iğne yaparak devam edeceğiz. Aynı başlangıçta 4. sıramda arttırma yapmış olduğum gibi burada da 4. sıramızda eksiltme yapıyor olacağız. Şimdi sık iğneleri tamamladım. 1, 2, 3 tane zincir çekip ikili trabzana başlıyorum. 3. sıramın başlangıcını yapıyorum. Küçük parçam için. Hemen devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sondaki zincirimin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1, 2 zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Şimdi bu bizim 4. sıramız ve yine sık iğnenin sıra sonunda eksiltme yapıyor olacağız. Her zaman hem arttırmamızı sık iğne yaptığımız sırada hem de eksiltmemizi sık iğne yaptığımız sırada yapıyoruz. Son 2 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum ve sondaki ikili trabzanın tepesi ve zincirimiz kalıyor. Öncelikle ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi bırakıyorum.
Zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi bıraktım. Ve burada toplamda 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yapmış oldum. Bu bizim zaten son eksiltmemizdi. Devamında herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Dediğim gibi devamında modelimiz bu şekilde devam ediyor. Farklı bir şey yok. Burada son eksiltmemizi yaptıktan sonra farklı bir şey yapmıyoruz. Ve toplamda 15 sıra boyunca örerek tamamlıyorum. Ve buradaki önemli olan noktayın buradaki aynı uzunluğa ulaşıyor olmamız gerektiğini söylemiştim. Sıra sonunda son eksiltmemle beraber benim zaten 34 tane ikili trabzana ulaşıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Yine sayılar aklınızı karıştırırsa bana yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bu şekilde 2 tane parçamızı yaptıktan sonra nasıl bir ütüleme yapmamız gerektiğinden de bahsettim. Güzelce ütülememizi yapıp geliyoruz. Daha sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Şimdi birleştirme işlemi için örerken birleştirme yapacağız. Sık iğnelerle beraber birleştiriyor olacağız. Şimdi parçalarımızı eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra şuradaki kısımlarda birleştirme yapmıyor olacağız. Öncelikle birleştirmemizi yapalım. Devamında sık iğneler yaparak askı kısmına ilerliyor olacağız. Hemen şöyle ilk başlangıç yapmış olduğum noktadan birleştirmeye başlamak istiyorum. Burada dilerseniz bu nokta beni zorluyor derseniz alt kısımların birleştirmesini dikerek yapabilir. Üst kısmını tekrardan sık iğne yaparak askı kısmıyla beraber ilerletebilirsiniz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. İlk ikili trabzanın altındaki zincirden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirime geliyorum. Bakın ikili trabzanları yapmış olduğumuz zincirlerin içerisinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Siyah renk olduğu için tam göremiyor olabilirsiniz ama burada her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ta ki şuradaki noktaya kadar. Şimdi taban kısmına kadar sık iğneler yaparak ilerledim. Burada taban kısmına doğru dönüyoruz. Yatay ikili trabzanın olduğu boşluktan bakın içerisinden tığımı geçirdim. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğnemi yaparak tabana dönüşümü sağlamış oldum. Daha sonrasında sık iğnelerin içerisinden bakın tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yine yatay ikili trabzanın içerisine geldiğimde 2 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin içerisine geldim. Bir tane sık iğne. Yatay ikili trabzanın içerisine geldiğimde 2 tane sık iğnemi yaparak buradan dönüşümüzü sağlamış olduk. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. Ve aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldiğimde bakın şöyle elimi düzeltiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Her ördüğünüzde mutlaka düzeltme yapın. İpin yapısı gereği mutlaka düzeltme yaptığınızdan şöyle düz bir görüntü elde etmek için çekersiniz veya oval bir görüntü elde edebilmek için köşe kısmında şu şekilde düzelterek el ütüsü yapalım mutlaka. Daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Şimdi sonda sık iğneden bir tane sık iğne yaptım ve yine devam edeceğim. Burada yatay ikili trabzanın içerisine 2 tane sık iğne, sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapacağım ve gövde kısmına doğru devam ediyorum. Bakın şuradaki noktaya kadar eşit bir şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Baktınız ki burada hani 2 tane sık iğne birazcık az geliyor yatay ikili trabzanın içerisi. Arada 3 tane sık iğne de yapabilirsiniz. Ben tamamıyla tahmini bir sayı veriyorum ve buradaki köşeye kadar birleştirmeme devam edip geliyorum. Şimdi köşe kısmına kadar bahsettiğim gibi sık iğneler yaptım. Benim için 2'şer tane sık iğne ikili trabzanlar arasındaki boşlukta yeterli oldu. Bakar mısınız? Görüntüsü gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde halini sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra demeyin ki benimki düzgün bir yapıda olmadı. Ben sürekli bakın elimle istediğim şekli elde edene kadar düzeltiyorum. Mutlaka siz de elinizde düzeltme yapmanız gerekiyor. Şimdi bakın bu üst kısma kadar geldik. Buradan devam edelim ipimizi kesme işlemi yapmadan.
Şöyle devam edeceğim. Burada askı kısmımı yapacağım ve diğer köşe kısmına kadar gidip bir bütün halinde dönerek ilerliyor olacağız. Son kısma yapmıştım. Hemen buradaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne, ikili trabzan tepesine geldim. Bir tane sık iğne yaptım ve her ikili trabzan tepesine bir tane sık iğne yaparak bu kenar kısmına kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son sık iğnenin tepesine Sıra sonundaki son ikili trabzan tepesine de bir tane sık iğnemi yaptım. Yine elimle düzeltiyorum bu noktada. Daha sonrasında burada bu boşluk kısmını atlayıp diğer tarafa geçişimizi sağlayacağız. Hem de askımızı yapıyor olacağız. Askı için burada zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben toplamda 58 adet zincir çektim. Benim için yeterli uzunlukta oldu. Bu noktada mutlaka kolunuzu takarak bir deneme yapın. Dediğim gibi bu benim ayarlamış olduğum bir sayı. Bana göre ideal oldu. Dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Toplamda 58 zincirimizi çektikten sonra hemen buradaki parçamın tepe zincir noktasında, bakın tam tepesinde ikili trabzanın sık iğnenin tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaparak geçişimi sağlamış oldum diğer tarafa. Burada yatay ikili trabzan var. İçerisinden tığımı geçirip iki tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin içerisine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşe kısmına kadar devam edelim. Köşe kısmına kadar geldim. Burada birleştirme yapmış olduğumuz sık iğne kısmı var. Hemen tepesinden atlayıp diğer tarafa geçişimi sağlıyorum ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu birleştirme noktama herhangi bir batma işlemi yapmadım. Diğer tarafta yatay ikili trabzan içerisine yine iki tane sık iğne, sık iğne içerisinde de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde askı kısmının olduğu noktaya kadar devam ediyoruz. Askı kısmına geldiğimizde 58 tane zincir çekerek diğer tarafa geçişimizi sağlıyoruz. Ve bu şekilde de yine devam ederek sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın buradaki askımı da aynı şekilde geçişimi sağlayıp sıra sonuna kadar geldim. Burada başlangıçta sık iğne yaparak geçişimizi sağlamıştık ya. Tam tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp burada sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde 2 tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi burada sık iğne yaparak devam ediyorum ta ki buradaki zincir kısmına kadar. Zincir kısmına geldiğimde hemen burada birinci zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincire giriyorum, bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde askı kısmına doğru geçişimi sağladım. Her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Zincirime de bir tane sık iğne yaparak askı kısmını geçişini sağlamış oldum. Hemen burada birinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaparak geçişimi sağlayıp devam ediyorum. Her sık iğneye bir tane sık iğne yaparak bu şekilde devam edeceğim. Diğer zincir kısmına geldiğimizde, hani buradaki askı kısmına geldiğimizde de aynı şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda da sıramı birleştirip bir sıranın başlangıcını yapacağım. Ben üzerine bir sıra daha sık iğne gitmeyi düşünüyorum. Ama burada askı 2 sıra ince gelirse eğer gözünüze daha da uzatabilirsiniz. Dediğim gibi ben 2 sıra sık iğne giderek tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi bu şekilde devam edip geliyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. Burada ilmek yürütmemi yapıyorum. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekip ilmeğimi içerisinden çektim. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Yine ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Ve bu şekilde tüm sıra boyunca ilmek yürütmeler yaparak tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. İlmeğimi bırakıyorum. Başlangıç noktamdan tığımı iç kısımdan dış kısma doğru geçiriyorum ve bu bırakmış olduğum ilmeği örgümün arka kısmına çekiyorum. Bu şekilde yaptığımızda düz bir bitiş sağlamış oluyoruz. 2 tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çünkü artık bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Sadece püskülleri kaldı. Dilerseniz bu şekilde bırakabilir ya da
püskülleme yapabilirsiniz. Püskülü nasıl taktığımızı kısaca göstermek istiyorum. Ben çantanın bir tarafına bakın bu şekilde püsküllerini sabitledim, geldim. Belirli aralıklarla sabitleme yapıyoruz. Başlangıçta da hemen dibinden değil de birazcık böyle boşluk bırakıp da püsküllerimi yerleştirmeye başladım. Diğer tarafta bir tane sizlere göstermek istiyorum. Gayet kolaylıkla takabileceğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. Burada ölçüsünü vermeyeceğim çünkü ben şu anda göz kararı bir ayarlama yaptım ama üzerine kesme yaparak düzeltmeyi yapmayı düşünüyorum. Bakın şu şekilde ipimi 2 kat yaptım. Döndürüyorum. 3 4 4 kat halinde yaptıktan sonra bakın şurada şu şekilde halkamı oluşturuyorum. Hemen burada yine belirli bir miktarda böyle boşluk bıraktıktan sonra sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tığ yardımıyla yukarıya çektim. Şu şekilde halkamı yapıyorum. İçerisinden bakın ipi çekiyorum ve sıkıp düğümümü atıyorum. Bu kadar. Bu şekilde en üst kısma kadar püskülleme yapıyoruz. Dediğim gibi isterseniz püsküllü isterseniz püskülsüz kullanabilirsiniz. İki şekilde de kullanabileceğiniz bir çanta. Dilerseniz bu püsküller sizin gözünüze çok ince geliyorsa daha kalın ya da daha sık da yapabilirsiniz. En son üzerine bir ütüleme yapmayı düşünüyorum ki ipi biraz daha düzgün dursun istiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.